Merhaba arkadaşlar. Ne zamandır mobil telefonlar için termal kamera almayı düşünüyordum. Ama fiyatları çok yüksekti. Covid-19'un hayatımıza girip ısı ölçümlerinin ayrı bir boyut kazanmasıyla tekrardan araştırmaya karar verdim. İlk önce Philips One modelini inceledim. Termal sektöründe bayağı popüler bir marka. Özellikle çift kamera oluşu ve bu şekilde görüntü ile termal görüntü arasında geçiş yapmasını ya da gerçek görüntüyü termal görüntüyle birleştirmesini büyük bir kolaylık olarak gördüm. Ayrıca odaklamayı da otomatik yapıyordu. Seek Thermal Compact ise daha portatif, daha hafif bir yapıya sahip olmasının yanında teknik özellikler bakımından da Philips One'dan daha iyiydi. Hatta Philips One Pro ile çekişiyordu. Philips One'da 80-60 termal çözünürlük varken Philips One Pro'da ise bunun 4 katı büyüklüğe sahip 160'a 120 çözünürlük var. Seek Compact'ta ise 206'ya 156 çözünürlükte Philips One'dan neredeyse 7 kat yüksek çözünürlüğe sahip. Philips One -20 ile 120 santigratlar arası, Philips One Pro -20 ile 400 santigratlar arası iken Seek Compact -40 ile 330 santigratlar arasında ölçüm yapıyor. Yani biz de demir ocağında çalışmıyoruz. Seek Thermal burada da önde sayılır ve Google Play'de kendi ücretsiz yazılımı mevcut. Ama Philips'in uygulamaları çok kapsamlı ve referansları daha sağlam diyebiliriz. Seek telefonun şarjını kullanırken Philips One içinde 350 mAh'lık küçük bir batarya var. Telefondan ayrı şarj etmek gerekiyor. Böylelikle telefonun şarjını kullanmıyor. Sonuçta CAT firması bile telefonlarında Philips termal kamerasını kullanıyordu. Ve şekil itibariyle de telefonların ebatına uyan şık bir yapısı var. Nihayetinde düşük özelliklerine rağmen Philips One almaya karar vermiştim. Sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki termal aparat alıncaya kadar niye termal özellikli cep telefonu almıyorum? İlk önce CAT S60 modeline baktım. Fiyatının 5.000 liranın üzerinde olması bir yana düşük sistem özellikleri ve Android 6 Marshmallow yüklü olması sebebiyle vazgeçtim. CAT S61'in ise işlemci, RAM, hafıza ve Android versiyon özelliklerinin yüksek olması, bunun yanında iç mekan kirlilik sensörü, lazer mesafe ölçücü, askeri standartlarda sağlamlık gibi ekstralar olmasına rağmen en az 8.000 lira civarında fiyat biçilmiş. Haliyle S61'den de vazgeçerek tekrardan Philips One'a dönüş yaptım. Ta ki bu ilanı görünceye kadar. Çok yakından bildiğimiz popüler ikinci el satış sitesinde bir abimiz Philips One modelini satışa sunmuş. Açıklama kısmı beni tırsıtmaya yetti. Abimiz pil bittikten sonra kendisi 400 mAh'lık bir pil takmış. Yerinde bir çözüm ama termale o kadar para verdikten sonra piliyle de uğraşılmazdı. Haliyle Seek Compact termale kaldık. Benim telefonum Android işletim sistemli ve girişi de USB Type-C olduğu için ona uyumlu modelini tercih ettim. Kutunun arka kısmında 206'ya 156 çözünürlükte termal sensör olduğu, 36 derecelik görüş açısı, 305 metrelik menzil, -40 ile 330 santigrat arasında ölçüm yapabildiği, gece ve gündüz çalıştığı ve su geçirmez kutusunda verildiği yazılmış. İçinden kısa ve basit bir anlatımı olan kılavuzda diyebileceğimiz broşür. Su geçirmez kutu ve içinde anahtarlık halkası. Termal kameramız küçük ve hafif. Kutunun içindeki plastiğe oturmasına herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamasını Google Play'de indirirken Seek View diye saçma bir program indirdim. Size tavsiyem onu indirerek vakit kaybetmemeniz. Seek Termal uygulamasını indirin. Uygulama izinlerini kabul ettikten sonra Register ayarlarını es geçebilirsiniz. Cihaz bağlı olduğu sürece Register istemiyor. İlk denememizi elimizin termal görüntüsüyle yapıyoruz. Gayet net ve hızlı tepkim süresi ilk dikkatimi çeken özellikler. Sonra tabii ki de çay bardağımız. Ama asıl merak ettiğim plazma topumu nasıl göstereceği. Yani plazma topu dediysek cam fanus içinde anladığım kadarıyla bir Tesla bobini ve gaz var. Stres almayı birebir. Evet, bir cacık göstermedi. Cam yüzeyler arkasındaki ısıyı göstermiyor. Ve şunu fark ettim, nesnelerin ısıları parlak yüzeylerden de yansıyor. Benim silüetim fanusta rahatlıkla belli oluyor. Yani ben de camdan yansımışım. Benim ısım da camdan, fanustan yansımış. Bu da ayna karşısındaki görüntüm. Bu da çay bardağımın görüntüsü. Diğer dikkatimi çeken husus da parlak metal yüzeylerin ve bazı parlak plastiklerin ısısı yüksek görünüyor. Ama bunların ısı durumları ayna açısı gibi değişken. Uygulama ekranının sol yanında görüntüdeki en yüksek ısı ile en düşük ısıyı gösteren bir şerit var. Buna göre aradaki renkleri referans alarak ısı hakkında bir fikrimiz oluyor.
Lakin bu varsayılan ayarlarda gelen rengarenk palete sahip filtreyi ben hiç sevmedim. Siz diyebilirsiniz ki yeşil, mavi, lacivert düşük ısıyı, sarı, kırmızı, turuncu da yüksek ısıyı gösteriyor. Haklısınız öyle ama bahsettiğim şerit görüntüdeki ısının en düşük ve en yüksek değerine göre değişince görüntüye daha sıcak bir nesnenin girmesi sarı diye gördüğünüz yeri yeşile hatta maviye çeviriyor. Bu şu demek, yani şerit renkleri sabit, alt üst değerler değişken. Haliyle biraz kafamız karışıyor. Ne demek istediğimi bu örnekte anlayabilirsiniz. Alyan ilk başta elimle biraz ısıtıp masanın üzerine koydum. Rengi sarı gözüküyordu. Ama çay bardağını yanına yaklaştırınca bir anda rengi yeşile döndü, hatta maviye döndü. Ve bu şekilde daha soğuk bir nesneymiş gibi gözüktü. Ama çay bardağını geri çektiğimde alyan tekrardan eski rengine döndü ve tabii ki bardağın masada bıraktığı iz de gözükmeye başladı. Bu arada bardağın aynadan yansıyan ısısını görebiliyorsunuz. Ben acizane size bu filtreyi tavsiye ederim. Benim için daha anlaşılır. Siz de kendinize uyan bir filtre seçebilirsiniz buradan. Aslında bu alt üst değerlerin otomatik olması çok değerli bir özellik. Neden mi? Şimdiki görüntüde yürüyorum ve geri dönüp yürüdüğüm yola baktığımda ayak izlerim ciddi şekilde belli oluyor. Çünkü alt sıcaklık 24, üst sıcaklık ise 25 derece. Ve 1 derecelik aralığı renk skalasına yani Sig Compact bana ayrıntılı bir görüntü sunuyor. Ne yalan söyleyeyim, bu kadarını da beklemiyordum. Camdan termal görüntünün geçmediğini söylemiştim ama poşetten geçiyor, bilginize. Cihaz beni fazlasıyla tatmin etti. Umarım sonrasında beni üzmez. Sizlerle mobil telefonlar için termal kamera tercihimi etkileyen faktörleri ve tercihim olan Sig Compact termal aparatını anlatmaya çalıştım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.